Selam, ben Zafer Akçay. Yeni yılın ilk programında birlikteyiz. Bu hafta oldu. Bakın Enis ve arkadaşı lay lom şekilde İstanbul'da kullanıyorlar. Herkesin bildiği bir yol burası zaten. Şakalaşmalar, şunlar bunlar. Trafik de böyle yalnız bu arada. Bayağı var. Ama onlar genç adamlar. Canları öyle istiyor herhalde. Bu arada Enis'in arkadaşının aynalar Doberman malum. Hiç ihtiyacı yok aynaya. Hiç ihtiyacı yok. Arkadan biri gelip çarptığında hiçbir şey demeyecek çünkü ona, kalkıp alnından öpecek. O yüzden aynaları kullanmıyor. Ellerini de bırakıyor, aşağı doğru iniyor. Enis ne yapıyor? O arkadaşı yapar, o yapamaz mı? Enis de ellerini bırakıyor. Zaten eldiven de yok elinde, cıbıl. O da ellerini bırakıyor. İşte bu delikanlılık var ya Serde. Bu delikanlılık bakın nelere mal oluyor. Yani hem bilgi yok, hem öngörü yok ama cesaret var. İşte delikanlılıkta böyle bir şey var. Yani Enis'ciğim kusura bakma ama yapabileceğin bu kadar şey varken en kötüsünü gidip yapıyorsun. Onu seçiyorsun ya. Burada bir şeyler oluyor. Sinyalin yanıyor. Ne oluyor anlamak mümkün değil. Ve niçin oradasın? Niçin arabanın dibindesin? Sağ taraf bomboş. Arabadan uzaklaşsana. Bir güvenlik balonu yaratsana kendine. O zaman hiçbir şey olmayacak belki. Ama sen ne yapıyorsun? O araba orada duracakmış gibi öngörüyorsun. Bu büyük bir hata. Hareket edebilir, çıkabilir. Ne oldu şimdi? Enis, ne oldu? İyi mi oldu abiciğim? Bir benzinlik kamerası, genelde koymam bunları ama şuna bakın. Bakın, öngörü ne kadar önemli bu videoda iyice ortaya çıktı. Ya benzinlikte böyle bir şey bekler misiniz? Beklemez. Kimse beklemez ama beklemek zorundasınız. Eğer motosiklet kullanıyorsanız, bu otobüsün arkasını görmüyorsanız oradan her an her şeyin çıkmasını bekleyeceksiniz. Çünkü Murphy kanunu, kötü gidebilecek her şey kötü gider. Oradan araba da çıkar, tır da çıkar. Oğuz ve eşi arabadalar, gidiyorlar. Kırmızı ışık yeşile dönüyor. Sağda bir skuterci var, o yavaşlıyor. Bir e-scooter kullanan genç arkadaşımız, yine altını çiziyorum, genç arkadaşımız bunu yapıyor. Yani yeşilde değil, kırmızıda geçerek bu arabaların önüne atıyor kendini. Bakın, Oğuz'un yapacağı hiçbir şey yok çünkü küçücük sağdaki scooter bile arkadaki e-scooter kapayabiliyor. Hiç görmüyor Oğuz onu. Son anda görüyor. Allah'tan çok iyi fren yapıyor. Bu genç çocuk, yani orada kaza yapsa ne olacak? Bunlara ben de çok kızıyorum. Böyle yakaladığım zaman motorda falan eşek sıpası diyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Hak ediyorlar ama yani. Yapmayın şunu çocuklar. Yani güzel şeylerden bahsedeyim yeni yılın ilk programı falan diyorum ama ne mümkün. Oha. Yolu gördünüz mü yolu? Şimdi Berkay haksız mı? Allah aşkına söyleyin. Bak boydan boya kazılmış. Orası bile bir motosiklet için çok kötü. Bir de böyle gayya kuyusu var orada. Derin bir kuyu. Peki ya gece orada ne oldu? Hiç motorcu geçmedi. Buraya girse motosiklet düşmez mi? %100 düşer. Devam edelim sinirlenmeye. Bu kez Ahmet'leyiz. Teke yolu. Bildiğimiz yol sürüyoruz. Bak karşıdan gelen cismi gördün mü? Cisim. Cisim. Yani başkasının evinde, başkasının şeridinde gezene ben motosikletli demiyorum. Allah aşkına kendi şeridinizi kullanın ya. Bütün şeritler babanızın malı değil ki. Koskoca bir şerit ayırmış. Bir şeritte süremiyorsan eğer motosiklet kullanamıyorsun demektir zaten. Bak bu güzel. Bir şeritte süremiyorsan bana gelip de motosiklet kullanıyorum, şöyle yardırıyorum, böyle demeyin. Yabancı bir arkadaşımız burada çalışıyor ve buradan dönmeye kalkıyor. Ve diyor ki ben sizin kuralları çok iyi bilmiyorum. Ya bu tabelanın arkasında kesinlikle U dönüşü yapılmaz tabelası vardır. %1000 vardır. Sen şimdi oradan bak. Arkadan gelen de ona çarpıyordu. Şimdi çarpsa ikisi de suçlu da. Yani ismini bilmiyorum. Okidoki diye gönderdi. Ben de yayınlıyorum ama karşıdan gelen, yani şimdi utanıyor muyuz bunları görünce? Ben utanıyorum. Vallahi sizi bilmiyorum. Ben şu hareketi yapan motorcu arkadaşımı görünce utanıyorum motorculuğumdan. Bu nedir ya? Şimdi bu arabadakilere senin bunu yaşatmaya ne hakkın var? Böyle bir hakkın var mı yani? Yok bak, yeni yıl dedik, yeni şeyler ama nafile. Ali Emre ile beraber çok sıkışık bir trafik. Bakın ne oluyor Ali Emre'ye.
Durduk yerde değil mi? Durduk yerde Ali Emre dengesini kaybediyor ve düşüyor. Aslında durduk yerde değil. Genel olarak kısa boylu sürücülerin çok dikkat etmesi gereken bir şeye dikkat etmiyor Ali Emre. Yani ben de kısa boyluyum. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar bakın, yerde bu şekilde bir kot farkı, çukur, çakır görüyorsanız oraya girmeyin. Yani orada duracaksanız girmeyin. Çünkü ayağınızı attığınızda tak tak evde kimse yok olur ve ayağınız boşa çıkar. Artık o motoru tutmanız imkansız hale gelir. Herkes boyuna göre motosiklet kullanacak diye bir laf etmeyin. Hayır efendim, biz de yüksek motor kullanmak istiyoruz. Serhat'la devam edelim. Bak, o çıkıyor, o kaçıyor, o korna çalıyor, o arkadan daha uzun bir korna çalıyor. Sonra sorgu sual. Ne yapıyorsun, neye çaldın, şudur budur. 23. Tamam da abicim bak şöyle bir şey var. İşte bu işler yaşlı olsaydı tamam, keşke ama olmuyor. Göstermiş bir adam ama sen bizi de ezme yani. Seni ezmiyorum bak, aniden bak dinle. Aniden önüme atlıyorsun, ben de korna çalıyorum. O senin senaryon diyor, ben kırmadım diyor. Oysa ki burada çok bariz bir şekilde duran otobüsün soluna doğru çıkıyor. Ama Serhat'ın da orada gitmemesi lazım. Serhat solda yeşil çizgide gitse o arabayı kurtarır. Çünkü otobüs durağında otobüs durmuş. Onun arkasındaki arabanın durmasını beklemek hakikaten abesle iştigal bir iş. O otobüsün arkasında hangi araç bekler? Hepsi çıkar. Serhat'cığım, o yüzden sen kendini koru, öngör ve kaç. Kısa kısa videolarda ne beklenir diye soracağız. Önce Talya'dayız. Şimdi Talya gidiyor. Burada durduruyoruz videoyu ve soruyoruz. Ne bekliyorsunuz? Solda bir kamyon, ileride bir araba, sağda efendime söyleyeyim çalı çırpı, öbür yol var aşağıda. Süre doldu. Bunu bekleyin. Bunu bekleyin Büyükşehir trafiğinde. Motorcunun motorcuya yaptığı tabii. Ahmet gidiyor, karşıda kırmızı ışık, araba duruyor, tır da yavaşlıyor galiba. Ne bekliyorsunuz? Arkada, önde, yanda. Hadi 5 saniye süre. Öngörülerinizi arttırmaya çalışıyorum. Tır da duracak herhalde dersiniz değil mi? Demeyin. Durmuyor. Ege akşam vakti bir yola katılacaklar. Önce öndeki araba yola doğru hamle yapıyor. Ege de sola bakıyor. Yani oradan bir araba gelir mi, ben de çıkabilir miyim diğer arabanın arkasından falan derken bir şey oluyor burada. Ne olabilir sizce? Siz bu durumda olsanız öndeki araba duruyor. İlker'le sürüyoruz. Ne var burada? Solda bir araba gidiyor. Bir sağda ayrım var. Araba oraya döner mi? Belki. Dönmeyebilir. Arkadan bir şey gelebilir mi? Onu da bilmiyorsunuz. Ama bir öngörüde bulunmak zorundasınız. En büyük tehlike tabii önde soldaki araba ve arkada bir şey varsa. Oradan bir şey bekliyor musunuz? Çıkışa yönelebilir mi? Vazgeçebilir mi? Arkadakine yol verebilir mi? Her şey olur. Murat'la burada durduk. Ne beklenebilir? Kalabalık bir trafik, sağda yavaş giden sürücüler, şu ne ödüğü belirsiz kamyonet tır sola çıkabilir mi? Çıkabilir. Bunu bile öngörmek zorundasınız ki Murat öngörüyor, frenliyor ve yavaşlıyor. Bravo Murat. Öngörmek zorundasınız. Dersimizi canlı yapacağız. Yine bir kavşak ama ne ödüğü belirsiz bir kavşak diyeceğim. Acayip bir şey çünkü. Yeni yapılmış olma ihtimali çok büyük. Bolu'da bir kavşak. Bak sağdan gelen araba ona korna çalıyor. Kim kime geçiş üstünlüğü var bilmiyor kimse. Kazaya ramak kala kurtarıyorlar falan. Yolda giderken ondan sonra araba bak biraz sonra gelip bir de cezalandıracak motorcu arkadaşımız bak. Hop. Tabii. Cezalandırmakta üstümüze yok. Kuralları öğrenmeyi bilmeyiz. Bak şimdi. Bu iki işaret varsa orası bir dönel kavşaktır. Bu da nasıl dönel kavşaksa dönel kavşaktır. Ve oranın girişinde yaya geçidi varsa mutlaka düz çizgi vardır. Çünkü sen durmak zorundasındır. O kavşağa girmeden önce durmak zorundasındır. Şimdi yayaya, diğer arabalara, soldan gelenlere yol vereceksin çünkü. Bak araba geliyor, motorcuya da yol vereceksin. Hayır, çıkmayacaksın, sinir yapmayacaksın. Motorcuya da yol vereceksin. Ama böyle bir şerit mi olur ya? Motorlar için özel dönel kavşak yapmışlar gibi. Bu ne ya?
Herhalde bu kavşağı yaptılar, sonra düzenleyecekler. Bolu Belediyesi. Ben öyle anlıyorum yani. Sağdan gelen arabanın motorcu arkadaşımıza yol vermesi lazım. Ama hanım ablalar bağırış çağırış, korna korna. Yahu dursana, dönel kavşak orası. Kavşağın içindeki motosiklette soldan geliyor öncelikle. Arkadaşlar, şu kadar basit bir kuralı öğrenip uygulayamıyorsak vay halimize. Nasıl çıkacağız biz bu muasır medeniyet seviyesine? Bu iki işaret varsa orası bir dönel kavşaktır. Dönel kavşaklarda öncelik kavşağın içindekindedir. Yani solunuzdan gelendedir. Bu işaretleri gördünüz. Kavşağa girmeden yavaşlayın. Solunuza doğru bakın. Oradan araç geliyorsa durun ve yol verin. Bundan daha kolay bir kural olabilir mi? Neden karmaşa yaşıyoruz? İşimize mi gelmiyor? Belki de. Hadi iyi sürüşler.